Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu elimde gördüğünüz kağıt gemi şeklindeki çantanın yapımını paylaşıyorum. Bence hiçbir yerde bulunamayacak ve çok tatlı bir model oldu. Böyle aklıma gelmişken hemen sizinle paylaşmak istedim. Hem böyle benim gibi farklı şeyler sevenler için hem de çocuklar için güzel bir fikir olabileceğini düşündüm. İçi çok fazla geniş değil, ufak bir çanta ama en azından bir bel çantası kadar işte minik bir cüzdan, bir telefon alabiliyor. Onun için bence kullanışlı yani. Özellikle bu üzerindeki elbiseyle çok uyumlu olduklarını düşündüğüm için sürekli bunları beraber kullandım ve bu elbiseyi üzerinden çıkarmıyorum diktiğimden beri. Evet, bu arada bu elbiseyi de ben diktim. Videosu gelecek, videosunu da çektim. Ne zaman gelir bilmiyorum ama isterseniz eğer yorumlar kısmına mutlaka yazın. Şimdi daha fazla uzatmadan bu güzel çantanın nasıl yapıldığına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları sürekli söylüyorum. Çünkü yeni videolar hazırlarken bunlar bana motivasyon oluyor. Lütfen söylediklerimi yapın ve kendinize çok iyi bakın. İşe öncelikle kalıp çıkarmakla başlayacağım. Bir A4 kağıdı alıp ikiye katlıyorum. Daha sonra kenarından itibaren 13 santim ölçüp o kenarı çıkarıyorum. Yani boyunu kısaltmış oldum A4 kağıdımın. Ve daha sonra kat yerinden itibaren 9 santim ölçüp diğer köşeye kadar çapraz bir şekilde kesiyorum. Böylece gövdemizin kalıbını çıkarmış olduk. Bir A4 kağıdı daha alıp kenarları 12 cm olacak şekilde bir kare kesiyorum. Bu parçayı bu şekilde katlayarak kullanacağız. Hani bu kağıt gemilerin ortasındaki görüntüyü vermek için. Ve aynı zamanda bu şekilde katladığım için kumaşımın kenarları da hiçbir şekilde görünmeyecek. Yani içeride kalacaklar. Kumaş olaraksa bir deri kumaş kullanıyorum. Bu suni bir deri, döşemelik deri. Daha önce sarı çanta yaptığım videoda bahsetmiştim zaten. Direkt suni döşemelik deri yazarsanız eğer çıkar internetten. Gayet ucuz fiyatları. Metre fiyatı 10 lira gibi bir şeydi ve ben şu anda yani çok az bir parçasını kullanacağım. Kumaşımı açıyorum ve ters bir şekilde seriyorum. Gövde kalıbımı 4 kez çiziyorum bu kumaşa. Kenarlarındaki payları da mutlaka unutmayın. Ve kare olan parçamı da çiziyorum. Daha sonra bunları kenarlarına yarımşar santim pay bırakarak kesiyorum. Kestikten sonra parçalarım bu şekilde görünüyor. İkili ikili kullanacağız ama öncelikle şu ortadaki üçgeni bir halletmemiz gerekiyor. Deri katlanmaya pek müsait bir kumaş değil ama zorla şu anda katlamaya çalışıyorum. Bu kare olan parçamı önce ikiye katladım. Daha sonra ortasını belirleyip iki kanadı da ortasından itibaren katlıyorum. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Biraz açıklayıcı olmadı ama bu şekilde katlıyorum. Ve alt kısmı dümdüz dikeceğim çünkü asla durmuyor bu şekilde. Gemimizin ortası bu şekilde görünüyor. Bu tamamen süs amaçlı yapılan bir şey. Şimdi bunu bir kenara alıp gövde parçalarımı alıyorum. İkişerli ikişerli bunlara fermuar takmam gerekiyor. Bu şekilde gizli fermuar takacağım.
Fermuar dikmeyi bilmiyorsanız eğer sağ üst köşedeki videodan öğrenebilirsiniz. Fermuarlarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Deri kumaşı dikmesi birazcık sıkıntılı oluyor. Muntazam yapmasanız da ama güzel duruyor yani. Çantada çok fazla belli olmuyor. Direkt hani muhteşem dikişler yapmanıza gerek kalmıyor. Ve gizli fermuarda çok fazla gizlemiyor. Çünkü esnek ve içine böyle bir şey gömebilen bir kumaş olmadığı için gizli fermuar çok da böyle gizli kalmıyor. İsterseniz normal fermuar da kullanabilirsiniz. Ama ben şimdi yapacağım şeyle zaten fermuarı tamamen gizleyeceğim. Şimdi normalde bu şekilde durmasını istiyorum ben. Çünkü fermuarımın içeride kalmasını istiyorum. Yani çantamın dışında görünmesini istemiyorum. Deriyi ütüleyemediğim ve söz geçiremediğim için bu tuttuğum kısmı kanat şeklinde dikeceğim. Yani orayı direkt o şekilde dikeceğim ve böylece ağzı kapanmış olacak. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi şu anda fermuar değil, kumaşın sanki kat kenarıymış gibi görünüyor. Bu benim tam istediğim görüntüydü zaten. Şu kenarlarındaki fazlalıklardan da kurtuluyorum. Şimdi orta kısmımı tekrardan alıyorum ve bir parçamın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Tek kanadına yerleştireceğim çünkü dışarıdan bir dikiş görünmesini istemiyorum. Bunu buraya dikişle sabitleyeceğim için ikiye ayırıp dikeceğim yani bunları. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi diğer parçamı da alıp bu parçamın üzerine koyuyorum ve kenarlarından dikeceğim. Ama burada yanlış göstermişim. Yüzü yüzüne bakacak şekilde, yani bu üçgen kısım dışarıya bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şu anda içeride kalmış. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Derimin arkasına artık astar mı diyeyim, tela mı diyeyim, böyle bir kumaş vardı. Onun için normal makine ayağımla dikebildim ben, ki zaten derim de yumuşak yumuşak bir deri değildi. Pütürlü bir deriydi. Onun için deri ayağı kullanmama gerek kalmadı. Ama eğer yapış yapış bir deri kullanırsanız deri ayakları var böyle ortasında silindir şeklinde dönen. Onlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca iğne numaramı da değiştirmedim. Standart 14 numara iğne kullandım. Dikip tersine güzelce çevirdikten sonra çantam bu şekilde görünüyor. Şimdi kulplarımı takmak için 2 tane tutacak yapacağız. Bunun için 2 parça dikdörtgen kestim deriden ve bunları bu şekilde 3'e katlayıp kenarından dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyorlar. Çantamı birleştirdiğim yerin kenarlarında böyle dikiş payları var. Ben aslında çantayı iç ve dış olarak yapacaktım. Yani fermuarlı yaptığım kısım astar gibi görünecekti ve böylece dikiş hiç görünmeyecekti. Ama biraz zorladı o beni ve daha sonra böyle yapmaya karar verdim. Zaten çok fazla da görünmediği için. Sadece bu gördüğünüz kenarlar görünüyordu. Onları da şimdi bu parçalarla kapatacağım. Şu şekilde dikişin tam üzerine bunları yerleştiriyorum ve dikeceğim. Buraya makineyle girmek gerçekten imkansız gibi bir şey. Onun için ben elimle dikiyorum. Silikonla falan da yapıştırabilirsiniz. Ve kulplarım bu şekilde görünüyor. Çantamın kulbu için ise böyle konsepte biraz daha uysun diye zincir kullanmak istedim. Bunu hobi malzemesi satan veya takıcılarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben eski bir çantamdan çıkarmıştım. Atmadan önce kenara koymuştum ve şimdi işime yaradı. Halkaların arasını açarak tutacaklarımdan geçiriyorum ve güzelce sıkıştırıyorum. Tabii ki bunu yaparken pense kullanıyorum. Ve böylece çantam bitmiş oldu. Gerçekten bence çok tatlı ve hiçbir yerde görülmeyen bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.